Masaüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Van Gölü'nün çevresinde döndük, dolaştık, sonunda Van'a ulaştık. Uğradığımız yerlerdeki yemekler öylesine lezzetliydi ki sanırım yola çıktığımızdan bugüne kadar ağırlığım biraz daha artmıştır. Bakalım Van'da ne yapacağım? Çünkü burada da o kadar çok lezzetli yemekler var ki irademe söz geçireceğimi sanmıyorum. Hem göze hem damağa hitap eden Van'daki yolculuğumuz Van Kalesi'nin önünden başlıyor. Van'da kahvaltı vazgeçilmez ve çok önemli bir gelenek. Hiçbir şehirde bir sokak sadece kahvaltı dükkanlarına ayrılmamıştır. Van'a gelirseniz koca bir sokağın masalarla donatıldığını, kahvaltı masalarla donatıldığını görürsünüz. Buradaki en önemli kahvaltıcı 1952 yılından beri bu işi yapan Sütçü Fevzi'dir. Sütçü Fevzi'nin kahvaltısı kentte dillere destan. Bu kahvaltıda neler yok ki? Ne ararsanız var. Kavut var, çatak balı var, kaymak var, sucuklu yumurta var, kavurmalı yumurta var, zeytin var, reçel var, otlu peynir çeşitleri var, bir de murtağı var. Murtağı yağ, un ve yumurtayla birlikte yapılıyor. İlk önce yağ eritildikten sonra içine un atılıyor, karıştırılıyor. Daha sonra yumurta bir yerde çırpılıp ona dökülüyor. Çevire çevire tavada murta yapılıyor. Kavut ise el değirmeninde un haline getirilmiş, kavrulmuş buğdaydan yapılıyor. O da sıvı yağda çevriliyor. Her ikisi de kavut da murtağı da çatak balıyla çok iyi gidiyor. Eğer günün birinde yolunuz Van'a düşerse güne mutlaka Sütçü Fevzi'nin dükkanında kahvaltıyla başlayın. Pişman olmazsınız. Ama biraz erken gidin ki hem etrafı görün, hem sabahın keyfini çıkartın, hem sabahın erkeninde damağınıza bayram yaptırın. Sütçü Fevzi'nin kahvaltısı kahvaltı değil, sanki bir ziyafet.
Van'da çay çok önemli. 7'den 70'e herkes çayhanelerde, evlerde, lokantalarda akşama kadar çay içiyorlar. Ocakların üstünden demlikler hiç eksik olmuyor. Semaverlerin fişi de hiç çekilmiyor. Vanlıların söylediğine göre yemekten sonra çay içmek hazım için çok iyiymiş. Van'a geldiğinizde canınız ev yemekleri yemek isterse nereye gideceksiniz? Eğer bu soruyu bana soracak olursanız ben size Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Aşiyan Lokantası'na gidin diyeceğim. Aşiyan Lokantası'nı Meral Hanım kızının ve eşinin ısrarlarıyla açmış. Meral Hanım'ın amacı evde yaptığı lezzetli yemeklerini Vanlılarla paylaşmak. Yani lokantaya gelenler müşteri değil de Meral Hanım'ın konukları. Evde ağırlayacağına lokantasında ağırlıyor. Bu işi de çok başarıyla yapıyor ki 4 yıldan beri ayakta. Meral Hanım'ın menüsünde ev yemekleri ağırlıkta, Van'ın yöresel yemekleri ağırlıkta. Ama bir tanesi var ki o baş köşede. Onun adı Kürt köftesi. Kürt köftesi menüde her gün yok. Sadece siparişle yapılıyor. Bunun nedeni de bu köftenin ana maddesi bulgur. Bulgur ertesi güne kalmıyor. Malumunuz ıslanınca şişiyor ve bozuluyor. Tadı bozuluyor. Bu Kürt köftesinin nasıl yapıldığına gelince dikkatle dinlemenizi ve not almanızı diliyorum. Çünkü çok lezzetli bir yemek. Belki evinizde siz de deneyebilirsiniz. Önce ince kısırlık bulgur ile iri pilavlık bulgur kaynayan bir suda 10 dakika yumuşatılıyor. 10 dakika kaynatılıyor. Sonra bir tepsinin içine alınıyor. Tepsinin içinde karıştırılarak soğuması bekleniyor. Soğuduktan sonra bunun üstüne sırasıyla un, bir miktar un, kuru reyhan, tuz, pul biber, acı pul biber, kırmızı pul biber. Bu karışım iyice yoğruluyor. Yani, kıvam yani sıktığınız zaman dağılmayacak köfte haline gelecek şekle gelinceye kadar yoğruluyor. Sonra onlar avuçların içinde sıkılarak köfte haline getiriliyor. Bir kaba kuşbaşı doğranmış patatesler konuyor ve bir miktar haşlanıyor. Patatesler haşlandıktan sonra yapılan bu bulgur köfteleri tencerenin içine atılıyor ve kaynamaya, pişmeye bırakılıyor. O pişerken ocağın bir kenarında da sıvı yağ ile salça karıştırılıyor. Salça sıvı yağın içinde iyice eritilip bir sos haline getiriliyor. Bir tarafta da çökelekle yoğurt karıştırılarak sarımsaklı bir sos yapılıyor. Kürt köftesi piştikten sonra tabağa alınıyor. Üstüne sarımsaklı yoğurt sosu dökülüyor. Onun üstüne de salça gezdiriliyor ve ortaya tarifi imkansız lezzetli bir yemek çıkıyor. Hepinize mutlaka Kürt köftesinin tadına bakmanızı öneririm. Bir tane bir yaprak. Sebze de koyabiliriz. Büyük tabak.
Kürt köftesi bir yemeğin etsiz de ne kadar lezzetli olacağının en büyük kanıtı. Van'a gelince meşhur peynirciler çarşısına uğramadan gitmek olmaz. Bu çarşıda Van'ın meşhur otlu peynirini, kurutunu, tereyağını, zeytinini, meşhur balını bulabilirsiniz. Mutlaka uğrayın ve peynirin tadına bakın. Egemenlik Caddesi'ndeki Omca Lokantası Van'ın en lezzetli lezzet duraklarından bir tanesi. Burada hem yerel yemekleri, hem yöresel yemekleri, hem de dünya mutfaklarından örnekleri bulabilirsiniz. Sevil Hanım, benim bildiğimce siz Ankara İlahiyat Fakültesi mezunusunuz. Bu yemek işi nereden çıktı? Evet, evlendikten sonra üniversiteyi bitirdim, evlendim. Evlendikten sonra çocuklarımı büyütürken onlara daha güzel beslemek, daha güzel büyütmek adına sürekli arayışlar içerisine girdim. Ve sürekli yemekleri denemeye başladım. Dergilerden bulduğum yemekleri, kitaplardan, televizyondan. O şekilde ben de bu tutkuya dönüştü. Yemek yapmak. Sonra? Sonra dostlarımızı ve arkadaşlarımızı böyle mükellef sofralar kurarak ağırlamaya başladım. 17 çeşit, 18 çeşit, bazen 12 çeşit tabii şeye göre. Dostlarımız yemeklerimi çok beğendiler ve bunu ticarete dökmem gerektiğini bana söylediler. Ve siz de döktünüz. Evet, ben de fakat tabii ki yemek yapmak çok ayrı bir şey. Bir işletmek çok ayrı bir şey olduğunu söyledim kendilerine. Onu da başarabileceğimi söylediler ve ben sürekli bu konuda da kitap okumaya başladım. Lokantacılık işletmeciliği ile ilgili. Yani nasıl işletilir, ne yapmam gerekiyor falan diye. Ve artık öyle bir zaman geldi ki tamam. Oldum dediniz. Oldum dedim ve başladık bu işe. Peki siz bildiğim kadarıyla yöre yemeklerinin onları yaşatmak için epey bir faaliyet gösteriyorsunuz değil mi? Evet, Van'ımıza gelen yabancı misafirlerimize buranın yerel yemeklerini tattırmak, onlara sunmak, bulabilmeleri için ben kendimi buna adadım. Yani misyonumuz o şu anda, Omca'nın misyonu yerel yemekleri canlandırmak. Yani bunları yeniden Tabii, gün yüzüne çıkarmak, gün yüzüne çıkarmak. unutulmamasını sağlamak. Evet, unutulmamasını sağlamak ve dışarıdan gelen misafirlerimize bunları tattırmak. Gelelim bu meşhur keledoşa. Evet. Şu kadar malzeme. Neler koyuyorsunuz keledoşun içine? Evet, keledoş Van'ımızın en meşhur yemeğidir. Çok lezzetlidir. Her şeyden önce den koyuyoruz. Den dediğiniz yarma. Yarma, gendüme derler. Evet, Anadolu'nun dövme derler. dövme derler. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Daha sonra nohut koyuyoruz. Evet. Mercimek koyuyoruz. Tabii et koyuyoruz. Kemikli etimiz var. Soğan koyuyoruz. Sarımsak koyuyoruz ve bir de kurut. Kurut nedir? Kurut cacık. Cacığın kurutulmuş hali. Yani çökeleğin kurut. Çökeleğin kurutulmuş Yani hali. bizim oralarda çökelek deniyor. Evet, çökelek deniyor. Burada kurut Peki deniyor. kurut nasıl bu hale geliyor? Önce suyunu süzdürülüyor. Bayağı suyu süzdürülüyor. Susuz kaldığı zaman öyle tuzla yoğrulup kurutuluyor. Kurutuluyor. Sonra Evet. kullanacağınız zaman Kullanacağımız zaman sıcak suyla ince yıkanıyor. Sonra sıcak suyla ıslatılıyor. Ve o şekilde çarparak zaten o hale dönüşüyor. Bir de otlarımız var tabii. Evet. Dağlardan toplanmış şifalı otlarımız var. Bu akpancar katılıyor. Heliz var. Bazı yörelerde ikisini birden, hatta 3 çeşit, bir çeşit otumuz daha var. Bazı yörelerde tekini katarak yapılıyor bu yemek. oldukça zahmetli bir yemek. Zahmetli bir yemek, uzun süren bulgurumuz var. Tekrar yine bulgur da katıyoruz. Zahmetli ama doping gibi bir yemek yani çok kışın. Kış yemeği mi? Kış yemeğidir, evet, kışın. Peki sizde her zaman var mı? Biz evet her zaman yapıyoruz. Yani
pat kapı geldim ben, çat kapı geldim. Evet, çok nadir olmadığı zaman oluyor. Yani bazen hani çok müşterimiz geliyor, yetiştiremiyor olabiliriz uzun süre aldığı için hazırlıkları. Ama genelde var. Peki Sevil Hanım bir bakalım nasıl yapılacak. Şimdi merak ediyorum bu kadar malzeme yan yana gelince ortaya Evet. nasıl bir tat çıkacak çok Evet. merak ediyorum. Evet. Başlayalım. Van'ın çok özel yemeği olan keledoşun yapılışını anlatacağım ama izninize sığınarak arada bir notlarıma bakacağım. Çünkü malzeme o kadar çok ki bunlar nasıl sırasıyla konacak onları şaşırmamam lazım. Önce tencereye bir miktar mısır özü yağıyla tereyağı konuyor. Onlar birbirine karıştığı zaman, eridikleri zaman soğan ilave ediliyor. Soğan erirken et konuyor. Kuşbaşı doğranmış et. Bu et konusunda dikkatli olmak lazım. Eğer eti çok seviyorsanız bol miktarda et koyacaksınız. Eğer eti az seviyorsanız miktarını azaltabilirsiniz. Bu et kısmı tamamen size bağlı. Etler piştikten sonra tencerenin içine daha önceden haşladığımız yarma, mercimek, nohut ve yine daha önceden haşlamış olduğumuz heliz ve akpancar otlarını koyuyoruz. Sonra üstüne yeteri miktarda su ilave ediyoruz ve bunu pişirmeye bırakıyoruz. Bunun çok iyi pişmesi lazım uzun uzun ve piştikten sonra da uzun uzun karıştırılması lazım. Karıştırmak çok önemli çünkü bütün malzemelerin tadının birbirinin içine girmesi lazım. Bu karıştırma işlemi bittikten sonra tencerenin içine buralıların cacık dediği o kurutulmuş çökeleği, cacığı koyuyoruz. Kurutulmuş çökeleği koyuyoruz daha doğrusu. Sonra tencereyi tekrar ateşin üstüne koyup 2 tık kaynatıyoruz. Yemeğimiz hazır. Tabağımıza servis yapmak için aldıktan sonra üstüne yağda eritilmiş salçayı gezdiriyoruz ve afiyetle yiyoruz. Eğer bu yemek aklınızda kaldıysa evde yapmayı deneyin ama çok başarılı olacağınızı sanmıyorum. En iyisi Van'a gelip bu yemeğin tadına bakmak. Benden söylemesi. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Keledoş insanın damağında inanılmaz tatlar bırakıyor. Tam bir şölen yemeği. Damak çatlatan bir kahvaltı, etsiz yemeklerin kralı Kürt köftesi, malzemesi bol ama yapması zor keledoş derken Van Gölü'nün çevresinde 3 haftadan beri süren lezzet durakları gezimiz burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Yolüstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.